Just a note about the last one. Son sunumla ilgili bir dipnot. I was thinking about how scripture says, blessed are those who mourn. Ne mutlu yas tutanlara ve ağlayanlara diyor kutsal kitap. It doesn't say, blessed are those who aren't affected. Ne mutlu hiç etkilenmeyenler demiyor. So blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yani ne mutlu ağlayanlara, çünkü onlar teselli edilecektir. It's not blessed are mourn. It's not blessed are those who mourn, for their pain will be taken away. Yani ne mutlu yaslı olanlara, çünkü acıları ortadan kalkacak değil. So I can bring a truth about God, and it doesn't bring comfort. Demek ki Tanrı hakkında ben gerçekleri söyleyip yine bu bir huzur getirmeyebilir. So we need to be curious about what the disconnect is. O zaman iletişimsizlik konusunda dikkatli olmamız lazım. Where and how does comfort come, and what is happening that a truth of God doesn't comfort? Yani huzur nereden gelir veya Tanrı'nın hangi gerçeği olduğuna huzur getirir? All right, so on to trauma. Tamam, şimdi travma konusuna geçeceğiz. We're going to start with a video. It's a little bit longer. I think it's 8 minutes, 7 or 8 minutes. 8 dakikalık bir video izleyeceğiz. And then we'll have a discussion. Sonra sohbetimiz olur. 30 million people living in the Amazon. Many are descendants of the first waves of incomers, rubber farmers and slave traders. But some are descended from people who've been in the Amazon for 10,000 years. The Sateremare people have another relationship with ants, one that is altogether more extraordinary. This team of hunters are after some menacing prey. Most hunting parties creep through the forest so as not to disturb their quarry. But there's no need for stealth today. These men want their target to know they're coming. At last, they've found what they're looking for. Bullet ants. These giants are some of the largest ants in the world. 3 centimeters long, they sport serrated jaws that can cut through human flesh like butter. But it's the other end of the ant that is most fearsome. A bullet ant's name says it all. Their sting is the most painful in the insect world. Agitating the ants with smoke and sound brings more and more to the surface. One sting would inject neurotoxic venom so powerful it feels like being shot. The ants have evolved this weapon as a defense mechanism. The excruciating pain tricks any attacker into believing it has suffered a far greater injury than an ant sting, and causes it to run away. But capturing this hazardous haul is just the beginning. Enduring the terrible pain a bullet ant can inflict is a rite of passage for every Sateremare man. Back in the village, women prepare for the arrival of the ferocious ants. The leaves of a cashew tree have special properties. Children are taught that the youngest and juiciest leaves are the best ones to pick. Soaked in water, they make a natural chloroform. Knocking the ants unconscious
is the only way they can be handled. It's a technique that has been passed down the generations. Dozy from the sleeping potion, the ants submit without a struggle. The weave of a palm leaf glove pinches each ant around the waist and holds them tight. Dozens are trapped, sting inwards, in a living mitten. This ant ceremony is known as the Festa Tocandira. Every Sateri Maui man will pass through this ritual, not once, but 20 times during his lifetime. Today it's the turn of two boys. They've both done it before. But knowing what lies ahead is no comfort. The ants have shaken off their sleeping draft. Smoke agitates them even further. They're wide awake and angry. And each boy must keep his hand inside this gauntlet for a full 10 minutes. Each sting is 30 times more painful than that of a wasp. And in each glove, there are over 120 stinging ants. Just one sting could cause an allergic reaction powerful enough to kill. Dancing and chanting helps keep the boys' minds focused. The pain is so intense, it can play tricks on the psyche. Men have reported wanting to cut off their own hands to escape it. But they must also keep moving. Dancing keeps the blood pumping through their veins, which helps dissipate the poison. And sweating releases it from the body. The boys' hands swell and become paralyzed. The pain spreads up their arms to their chests. And it will last for 24 hours. The whole village supports them and helps them through the ordeal. The Sateri Maui people say that the toxins in the ants' stings immunize them against disease and will keep them strong and healthy. And they believe that undergoing this agonizing trial helps each boy take a step towards being a true man. Did trauma happen in this video? Bu videoda travma oldu mu? Second ritual doesn't belong to Trauma happened in the room watching it, right? Belki biz travma duyuyoruz. What was the trauma that happened? Burada meydana gelen travma neydi? Fiziksel acı. Physical pain. Physical pain. Evet. The anticipation of the pain. Acının bekleyişi. So physical pain.
the anticipation of the pain. Özellikle bu fiziksel acının geleceğini bilmek. What if there was one person in the woods by themselves that got stung by just one of these ants? Şöyle sorayım, peki ya ormanda tek kişi yalnız başına bulunup da bu mermi karıncalarından tarafından sokulsa ne olurdu? Versus what we saw in the video. Yani videoda çünkü gördük orada bir toplu ritüel var ama tek başına ormanda sokulsanız ne olurdu? Who would have endured a bigger trauma? Sizce hangisi daha büyük travma deneyimlemiş olacaktı? Tek Tek başına başına olan. olan. The one by himself. Yeah, the one by himself. Why? Neden? Anlamsız. Anlamsız acı. Because it would lack meaning. It would lack meaning. Tamam, anlamsız olacaktı. Destek edecek kimse yok. Nobody to support. There's Offer nobody support. supporting them. Ani bir şok yaşayacak. It was gonna be a shock because it's sudden. Yeah, it was shock, sudden. Like, and here there was anticipation. Burada en azından bir planlama vardı, bir bekleyiş Evet. vardı. Ve kendisine destek olacak insanların olması aslında bir anlamda onu birazcık daha The fact that there were people to Rahatlattı. support on the side that made it easier for those Yeah. two guys. Savunmasız olmasını hissetmek. Feeling defenseless if Yeah. you're alone. If you're alone, yeah. If your pain isn't seen, who's going to help you? Yani acını kimse görmezse size kim yardımcı olacak, öyle değil mi? So what are the things that happened in the video that helped to mitigate the pain so it wasn't as a big a trauma? Peki videoda özellikle bu travmayı önleme veya azaltma konusunda ne gördünüz? Yapılanlar neydi? dans ederek aslında onu biraz Dancing, Yeah. Moving the body. yani vücudu harekete geçiriyordu değil mi? Odak noktasını değiştiriyordu. Change Acıya the- odaklanmak yerine Change the focus. Instead of focusing on the pain, there was another focus there. Yeah. They did a chant and people were holding them. Ritüelde şarkı söylüyorlardı, ellerinden tutuyorlardı. What else? Başka? Yanında aile vardı. Ne vardı? Ailesi. His family or Yeah. companions? Family was there. He had anticipation Yep. leading up to it. O ana gelene kadar bir bilgi, bir beklenti vardı zaten. Yeah, they anticipated it. They knew it was coming, but there was also like they were choosing it. They Yani had orada agency. It was bir self-inflicted. bir karar da mekanizması da var çünkü bunu yapmaya da karar verdiler. O da farklıydı. There's the belief that it's going to be a benefit for them in the long run. Bir de bir inanç vardı. Bunu yaparsam uzun vadede çıkarlı olacağım, kazançlı olacağım sağlık açısından. Yeah, they believed there was a purpose to it. Yani demek ki bu acının bir amacı vardı. It was going to help with their health. Bağışıklıkta faydalı olacağını düşünüyorlarmış. It was a rite of passage in their tribe. Ve kabilelerinde yani yetişkin veya erkek olma yolunda atılan bir adımdı. What else helped to mitigate it from the Başka trauma? travmayı hafifleten veya azaltan neler vardı? başkaları da aslında benzer o ritüellerden sürekli The geçti. fact that other people have gone through the same ritual. Yeah. Mm-hmm. There's other people that have gone through before Evet. and could Başkaları bundan geçti ve yani bir they şey olmadı onlara. could comfort. They knew, oh, what this is going to be like. Onu teselli etmelerini biliyorlardı. Onları teselli etmelerini. It was kind of like a ceremony almost. They did the face paint. They Öncesinde de bir seremoni vardı değil mi? Yani bu yüz boyamalar filan. Orada bir adamın bakışını fark ettim. Notice the Arkasında duruyordu. look of one of the guys who was standing behind. Acı çektiği yerde onun yüzü çok onunla birlikte It's tutuldu. almost as if the other guy was feeling the pain that the guy was going through. Bunu hissetmek rahatlatıcı. So just maybe that even comforted the fact that he was sharing in that. Hiçbir şey konuşmuyordu. Sadece yüzü They weren't speaking even, they just saw the facial expression. yes, like you can look at somebody and that you know they feel your pain. Like, Yani o kişiye bakıp görebiliyorsunuz ki benim acımı hissediyor aslında. so the one person by himself that gets stung by a bullet ant in the woods versus this ceremony both had pain. O zaman ilginçtir çünkü tek başına ormanda bulunan ve bu mermi karıncası tarafından sokulan kişi ve
bu ritüelde sokulan kişi, ikisinin de acısı var tabii ki. But one is more traumatic Ama than the birisi other. diğerinden daha travmatik. If you're alone, what would that experience be like? Tek başınaysanız o tecrübe nasıl olur? Çaresiz hissediyorsun. Yani you feel hopeless or Hopeless? Mm-hmm. Travmadan çıkan sonuç da verimli olmayabilir. anlamadım. Travmadan The çıkılabilir result ama of the sonuç trauma verimli. might not be positive. Yeah, it might not be positive. We might ask, what is the purpose? Why is this Belki happening? kendimize sorabiliriz, bunun amacı neydi, anlamı neydi, bilemeyebiliriz. Will help come. Yani yardım eli gelecek mi bana, uzatılacak mı? Ve bu acı ne kadar çok süreceğini bilmiyorsun. And also you don't know how long the pain is going to last either. Yeah. Will it go away? How long? Yani bu acı gidecek mi, gitmeyecek mi, ne kadar uzun sürecek bilgimiz yok değil mi? Eğer tek başımaysa da, başınaysa. Okay, next slide. Yeah, so what is trauma? O zaman travma nedir? Trauma comes from the word for wounding. Travma yara kelimesinden türeyen bir kelime orijinalinde. So there's a wound. Yani demek ki bir yara var. So it's not simply an event, Sadece bir etkinlik değil, but it's the impact of that event has on our minds, our bodies, our spirits. ama o etkinliğin vücudumuzda, duygularımızda, ruhumuzda bıraktığı yaralarla ilgili. Yeah, so what is left behind when we've encountered something overwhelming, whether it's abuse, violence, or natural disaster. Bizi aşan bir durumda, bir suistimal veya bir doğal afet veya benzeri durumlarda geriye kalan izler travmadır. So trauma fractures our sense of safety. We feel shattered, vulnerable. O zaman travma bizde bir parçalanma getiriyor. Özellikle güvenlik hissimiz parçalanıyor. And we're disconnected from ourselves and others. Ve böylelikle hem kendimizden hem de başkalarından kopmuş oluyoruz. So trauma is not only what happens to us, Yani travma sadece bize olan şey değil, but it's what happens inside of us in the absence of an empathetic witness. ama özellikle içimizde hissettiklerimiz ve bizimle empati kuramayan birisinin yokluğunda tecrübe ettiğimiz şeylerdir. So our pain isn't seen or understood O zaman by others. acımız başkaları tarafından görünmüyor, anlaşılmıyor. So it can't be cared for. Bundan dolayı da şifa bulunmuyor. So in order to, we disconnect from ourselves in order to survive. Böylelikle bu yaşama tutunma dürtüsüyle beraber kendi iç kimliğimizle bir kopuş yaşıyoruz. Yeah, so a lot of things happen to us that are painful, Bizde gerçekleşen çok fazla acı olmuştur. but we have to think what makes it traumatic. Ama bunu travmatik yapan nedir? And we can go to the next slide. Okay, so trauma is a wound. It's emotional distress. O zaman travma bir yaradır, duygusal bir zedelenmedir. And it overwhelms our capacity to digest it. Ve özellikle çeşitli duyguları sindirme kapasitemizi de kısıtlar. It could be a one-time event, Tek seferlik bir etkinlik sonucunda oluşabilir. yeah, or it could just be a series of events. Veya küçük küçük seri etkinliklerden oluşabilir. Yeah, and people can experience the same event differently. Ve aynı etkinliği farklı kişiler farklı şekilde tecrübe edebilir. So not everyone has the same reaction to the same event. O zaman aynı etkinliğe herkes aynı tepki veya reaksiyonu göstermeyebilir. So a traumatic experience undermines a person's sense of safety in the world. O zaman travmatik bir tecrübe insanın dünyadaki güvenlik duygusunu sarsar. And it kind of creates a sense that anything dangerous could happen at any time. Ve şöyle bir beklenti yaratır insanda. Yani her an bir tehlikeli bir durum yaşayabilirim. They can replay the event over and over in their mind. Ve yaşadıkları o olayı tekrar ve tekrar başa sarıp tekrar oynatabilirler. Or it can be completely removed from their mind, from their Veya memory. tümüyle zihinlerinden de silinebilir.
So having good, healthy coping skills and a strong support system are important. O zaman bazı sağlıklı başa çıkma teknikleri veya destek grubuna sahip olmak önemli bu durumlarda. So if we're not feeling well or we're constantly sad or overwhelmed, O zaman kendimizi iyi hissetmiyorsak ve sürekli üzüntü içerisindeysek veya bazı şeylerle başa çıkamadığımızı düşünüyorsak, rather than asking what's wrong with me, I can be curious. benim sorunum ne demek yerine belki biraz merak duyup konuyu biraz daha inceleyebilirim. Yeah, what happened to me? Bana ne oldu? Where did this wound come from? Bu yara nereden geliyor? And what meaning did I give to it? Ve bundan çıkartacağım anlam nedir? So trauma is not only what happens to us, and I already said this, but what happens inside of us in the absence of somebody, this empathetic witness. Evet, az önce dediğim gibi travma sadece bizde meydana gelen bir etkinlik ya bir şey değil ama içinizde özellikle empati duyamayan bir kişinin yokluğunda içinizde meydana gelenlerdir. So just because the event is over, Yani etkinlik sona erdiği için it can have a ripple effect and it doesn't mean it's resolved in my body. bu demek olmuyor ki etkisi devam edemez hayatımda. Yeah, so we are embodied souls. O zaman biz aslında bir vücuda sahip birer canız, birer ruhuz esasen. And our bodies are always giving us information. Bedenlerimiz bize bilgi veriyor sürekli. So can we listen to what our bodies are telling us? Bedenim bana ne diyor? Acaba bedenimi dinliyor muyum? When we're under stress, what are some of the things that our bodies do? Mesela stres yaşadığımızda bedenimiz nasıl tepki verir? Our muscles contract. Mesela kaslarımız gelir. Belki Sweat. terlemeye başlarız. Şişeriz. Bloat or Inflammation. inflammation. Stomach, the whole Belki Yeah. midemiz biraz rahatsız olur. Our vision neurons. Yes. Belki görüşümüz biraz daralır. Yorgun hissedebiliriz. We can maybe feel tired. Bazen uykusuzluk olur. Maybe sleeplessness. Hızlı nefes alıp verebiliriz. Breathing faster and faster. Nefes almaktan zorlanırız. Or having difficulties breathing. Nabız yükselir. Maybe heart rate goes up. Avuç içlerimiz terler. Our palms of our hands get sweaty. Maybe. So our whole bodies are involved. Demek ki bütün vücudumuz aslında tepki veriyor değil mi? So can we understand what information our body is giving us? Peki bu bilgiler, bu işaretler ne anlama geliyor? Bunları anlayabiliyor muyuz? Why are my hands sweaty? Mesela neden ellerim terliyor, avuçlarımın içi terliyor? You know, why can't I breathe, or why is my heart beating Niye fast? kalbim daha hızlı çarpıyor veya nefes almakta güçlük çekiyorum? And I may feel like I'm in a safe situation, Kendimi güvenli bir ortamda hissedebilirim but my heart is beating fast. ama hala kalbim hızlı atabilir. So triggers are something that remind us of an event that happened. Ama burada tetikleyicilerden bahsetmek lazım. Tetikleyiciler o yaşadığımız travmayı bize hatırlatan şeyler. And we may not even know it's a trigger. Ve aslında bir tetikleyici olduğunu bilmiyor olabiliriz. It could be a smell, a sound. Belki bir koku olabilir, belki bir ses olabilir. And so when I'm triggered, I might respond in many different ways. O zaman tetiklendiğimde çok farklı şekillerde reaksiyon gösterebilirim. I might have flashbacks about something, Belki geçmişteki hatıralar tekrar canlanır or I can't complete a thought, veya düşünmekte zorlanabilirim. or I talk in very fragmented ways. Ya da böyle anlamsız bir şekilde konuşmaya başlarım. And it can be hard to identify why is this happening. Ve bu bana neden oluyor? Bunu tespit etmek zor olabiliyor. So I'm a twin, O zaman benim hayatımdan bahsedeyim. Ben bir ikizim. and when I was younger, both me and my twin sister had the same experience. Ben küçükken hem ben hem de ikiz kız kardeşim aynı deneyimi yaşadık. So what my dad would do
is he would call both of us to stand in front of him. Mesela babam derdi ki ikiniz de önüme gelin ve önümde durun. And he would say, stand at attention. Siz Stand at attention. dik durun ve dinleyin derdi. So we would have to stand in front of him like this. Biz de önünde dik dururduk. Stomach in, chest out. O zaman göğüs dışarı doğru, içeri doğru, karın içeri doğru. And we weren't allowed to talk. Ve konuşmamıza izin verilmezdi. And we would have to stand there. Ve orada durmamız gerekiyordu. We don't know how long. Ne kadar uzun bilmiyoruz. Until we cried. Ta ki ağlayana kadar. So my sister was like, that was hard. O zaman kız kardeşim için bu çok zordu. But for me, Ama benim için I had a hard time talking to men. ben erkeklerle konuşma konusunda sıkıntı çekmeye başladım. So this happened when I was a child. Çünkü bu bana küçük bir kızken olmuştu. And now I'm an adult. Sonra yetişkin olduğumda And my coworker Mark, not this Mark, ve benim iş arkadaşım Mark, bu Mark değil başka bir Mark, asks me a question. bana bir soru sordu. And my mouth gets dry. Ve ağzım kurumaya başladı. And I get cold. Böyle kendimi soğuk hissetmeye başladım. And I leave my body. I disassociate. Ve sanki bir saniyeliğine vücudumu terk etmiş oldum o anda. But I'm safe. Ama güvenli bir ortamdayım. He's safe. O da güvenli bir ortamda. But my body is telling me something. Ama vücudum bana bir şeyler söylüyordu. So there was something about talking to Mark that was a trigger. Nedense Mark'la yaşadığım konuşma esnasında geçmişten bir olay tetiklendi bende. So I have to be able to look at what is my body telling O me. zaman vücuduma bakmam lazım. Benim vücudum ne diyor bana? Why is my body telling me I'm not safe? Neden vücudum bana güvenli bir ortamda olmadığını söylüyor? So there's different ways we respond O zaman to bu durumlara tepkilerimiz farklı olabilir. flight, fight, freeze, fawn. Kaçmak, mücadele etmek, donmak, fawn is what's the meaning? Yatıştırmak. Yatıştırmak. Ben genellikle yatıştırmak kullanıyorum. Yatıştırmak. Ama belki bir arkadaşlar daha iyisini bulurlarsa sevinirim. I Sakinleştirmek. want to please you. I want Başkalarını Telkin etmek. memnun etme. Telkin etmek. fawn because you seem like a threat and I want to please you and make sure you're okay. Yani sen bir şey olarak... Yerini popolamak yani. Yok, popolamak değil de... Kelime öyle ama F harfini bulmak istedikleri için. Yani ben seni bir tehdit olarak algılıyorum. O tehdit oluşmadan önce ben seni yatıştırayım, istediğini yapayım gibi. Yeah, so I think Böyle there's bir yöntemim olduğu için. Ya başkalarının istediğini yapmak. İlle senin soruna sokmamak için. I think there's a threat, so I want to either fight it, O run. zaman tehditler karşısında bu tepkileri veya tetikler karşısında bu tepkileri verebiliriz. Ya kaçabiliriz, ya savaşabiliriz, ya donabiliriz veya karşı tarafı memnun etmeye yönelebiliriz. So can we notice when we're doing these things? Peki bunları yaptığımızda bunları yapabiliyor muyuz, görebiliyor muyuz? Like, am I aware of myself and when I do these things? Yani kendimde bir öz farkındalık var mı bu konularda? When are times that you think you've experienced doing one of these things? Mesela bunlardan bir tanesini tecrübe ettiğiniz bir zaman oldu mu? What happened? What were you Ne experiencing? oldu, ne yaşadınız, ne tecrübe ettiniz? Mesela konuyu kapatmak belki kaçış olabilir. A type of flight might be to just stop talking about the issue, like let's talk about something else. Mhm. Daha o adımları söyleyebilir miyiz? Kaçmak, mücadele etmek veya savaşmak, donmak veya karşı tarafı yatıştırmak veya memnun etmek. Fawning could look like people pleasing. Yani mesela karşı tarafı memnun etmek konusu sürekli
insanların sizden olan beklentileri karşılamak olabilir. Mesela. I mean, the obvious example, classic example of that one is two guys racing here with a gun, and they say, everybody put your hands up, Bir, or everybody go to the, that's a, but freeze, you wouldn't do that because you're so scared you can't do it. Flight is you run out. Fight, you might decide you'll take their gun. Isn't it? Bilmiyorum, kendim hayatımdan bir örnek verebilirim. Aslında eşim farklı bir ailede büyüdüğü için an example from my own life is that my wife grew up in a different family, obviously. onlar hep kavga ederlerdi, They savaşlardı. They always fight through issues. Biz her zaman kaçardık yani. But we would always flight, we would always run away from So aramızda bir confrontation. sorun olduğunda So whenever ben something kaçmaya happens, çalışıyorum, I o will try to run savaşmaya away, she will try çalışıyor. to fight it out. And when there seems like a conflict or a threat, Ve bir tehdit ortamı oluştuğunda I'm going to protect myself. ben içgüdüsel olarak kendimi korumaya çalışacağım, değil mi? Ama birbirimizi öğrendikçe biz öğrendik ki bu geçmişimizden geldi. But as we learned each other's mechanisms, we learned that, this is something that we inherited from our past. You can go to the next one. So when somebody is in fight, flight, freeze, or fawn, it might be hard to recognize. Biri bunu yaşadığında, tecrübe ettiğinde bunu tespit etmek zor olabilir. Or when somebody, how do we see when somebody becomes dysregulated? Veya birisinin dengesi bozulduğunda bunu tespit edebiliyor muyuz örneğin? They're outside of their window of tolerance of what they can handle. Yani başa çıkabilecekleri toleransın ötesinde bulunduklarını tespit edebiliyor muyuz? Could you explain a little bit of what that means? The window of tolerance? Yes. Intolerance. Intolerance, yeah. So, what am I capable of handling? What is my capacity? Demek istediğim kapasiteyle ilgili, yani başa çıkabilme kapasitem ne kadar, kapasitesini o kişi aşıyor mu? So maybe I feel overwhelmed. It's too much. Mesela bazı durumlar bana çok fazla gelebilir. So then I go outside of this kind of window of my capacity or O zaman tolerance. benim sahip olduğum kapasite dışına çıkarım. So either I shut down, Ya kendi içime kapanırım, or I get really angry or loud ya da çok öfkelenirim, bağırmaya, çağırmaya başlarım. because I can't handle what's happening. Çünkü bana olan bütün bunları başa çıkamıyorum bu hissiyatlarla. So what are clues that somebody is dysregulated or Yani they're birisinin dengesi bozulduğu, kapasitesi dışında olduğunu gösteren bazı göstergeler ne örneğin? Birden ses seviyeleri değişebilir. Eğer savaşa yönelik bir Sudden şekilde changing volumes. ya in the yukarıya voice. ya aşağıya. Really loud or really loud. I might start getting really loud Mesela and elevated. Daha hararetli bir şekilde konuşmaya başlayabilirim ya yüksek sesle. Ya da tamamen susabilirler. Or they can shut down completely. Yes, and just stop talking. Ve sadece konuşmayı kesebilirim. So when that happens, what is the need? O zaman bu olduğunda ihtiyaç duyular nedir? Doğru bir müdahale. Correct Intervention. intervention. Ama o an doğruyu bulamazsın ki. But how do you find the correct Ama intervention? ihtiyaç var. There is a need. Ama o doğruyu bulamıyorsun. What is the correct intervention? Önce düşünmek, yani böyle bir durum olursa ne yapacağım? First thing, maybe if I live through this, what would I do? Mm-hmm. Is that a question? No, you say maybe. No, as a- like first, as a like preliminary before the situation comes, think about when the Think about situation comes and like these triggers are coming, what I'm doing, what I'm going Yeah. to do. Think through when something might happen. What will Yeah. I do? What are my tools? What am I Olası supposed senaryoları gözden geçirebiliriz. Böyle bir şey yaşasam ne yapardım diye. Tamam. Ama olayın içine girdiğin zaman çok öyle olmuyor maalesef. But unfortunately, once you experience things, it's not always as Bir planned. Türkler böyle düşünmüyoruz. Biz çok öyle Yeah, we don't always know. yanlış Şey yaşıyoruz. Evet, çoğu zaman Yanlış bilmiyoruz. yaşıyoruz. To
ne olacak? So when I see somebody, am I first able to see, oh, they're starting to get elevated or shutting down? Can I actually see it happening in İlk them? önce sormamız gereken şey, biz bu tetikleri tespit edebiliyor muyuz? Yani ses tonu çok yükselmeye başladı. Bayağı şimdi hiç konuşmuyor. Acaba biz o anları tespit edebiliyor muyuz? Bu birincisi. Because if I can't see that it's happening, Çünkü ben bunu tespit edemiyorsam, göremiyorsam I'm not going to say anything. I'm not going to offer help. ona da yardımım olamayacak çünkü fark etmemiş olacağım değil mi? Does that help to say calm down to somebody who's upset? Çok böyle hararetli birine hani sakinleş demek de olmuyor iş. Why doesn't that help? Niye faydalı olmuyor bu? Because those reactions are automatic and not always under their control. Çünkü o tepkiler çoğu zaman otomatik oluyor ve kontrol altında veya kontrollü tepkiler değil zaten. Aynı zamanda bir ihtiyaçları var ve ihtiyaçlarını karşılamamış oluyorsun. They also have a need and you don't meet their need with them. Yeah, there's a reason why people are either shutting down or getting angry or elevated. Yani öfkeli ve hararetli olup da ya da tümden susmalarının bir nedeni var değil mi? So can we slow down and be curious and investigate O what's zaman happening? belki bizim ilk önce biraz yavaşlamamız lazım ve merak edip biraz orayı soruşturmamız lazım değil mi? So just as like my body gives me information about what's happening to me, what somebody else is doing is also giving me information. Yani tıpkı nasıl ki benim bedenimin reaksiyonları bana bilgi veriyorsa, başkasının vücut dili de aslında bir işaret veriyor bana. I could say it seems like you're shutting down. Belki ona sorabilirim. Yani çok görüyorum seni, suskun görüyorum seni veya Like what's happening? Why are you ne oldu? being quiet? Niye böyle sessizsin? Or it seems like you're angry. What's happening? Are Veya you çok upset? seni çok böyle öfkeli, hararetli görüyorum. Ne oldu? Anlat derdini. And then we're helping them draw attention to O themselves. zaman bunu yaparak aslında kendi yaşadıkları şeye dökmelerine faydamız oluyor. They might not even be aware that they're shutting down. Belki onlar bile durumun farkında olmayabilir ama bu sorularla en azından bu durumun farkındalığını yaratıyoruz onlarda. So we're helping them regulate their body. O zaman kendi vücutlarında bir denge bulmalarını sağlıyoruz bu şekilde. So why is it important that we engage with trauma? Peki niye travmayı ele almamız lazım? Trauma shapes our view of the world and how we engage in it. Çünkü travma bizim dünyaya bakış açımızı etkiliyor ve davranışlarımızı etkiliyor çok derinden. So for the example, when I was a child and had to stand at attention, Az önce verdiğim örnek küçük bir kızken öyle dik durmam gerekiyordu babamın önünde. that affected my view of the world and my view of men. Bu hem dünya görüşümü etkiledi hem de erkekleri nasıl sezdiğim konusunda da beni çok derinden etkiledi. So what happens when we don't engage somebody's soul or their inner world? O zaman bir kişinin iç dünyasına veya ruhuna müdahale etmediğimizde ne oluyor? İletişim kuramıyoruz. We cannot communicate with that person. Yeah. Gerçek bir değişiklik görmeyeceğiz. We won't see a real change. Yeah. Mm-hmm. It doesn't get resolved. Sorun çözülmüyor. Ona değersizlik hissini yaşatıyoruz. Make them feel unworthy or Yeah. not valuable. Mm-hmm. Worthless. So if I only talk about what they're doing, but not what's happening inside, it's not going to go very far. Demek ki eğer sadece yaptıkları hakkında konuşuyorsan ama içten ne düşündüklerini veya hissettiklerinden bahsetmiyorsan konuşma pek öteye gidemeyecek. So trauma just doesn't disappear on its own. Travma kendi kendini yok etmez. It's like an untreated wound. It's gonna come out somewhere, somehow, as we get older. Tedavi görmemiş bir yara gibidir. Büyüdükçe o yara kendisini ara ara tekrardan gösterecektir. So it shapes the way we see ourselves, others, and the world around us. Hem dünyayı, kendimizi ve başkalarını nasıl gördüğümüzü çok derinden etkiler. And unaddressed trauma can lead to
just a ton of issues. Ve tedavi görülmemiş bir yara başka çok farklı sıkıntılara neden verebilir. Anxiety, depression, Anziyete, addictions, depresyon, bağımlılık, relationship struggles. iletişim ve problemleri, ilişki problemleri. Yeah, I could be in a relationship and I'm living through my trauma and that's going to affect the way I engage with other people. Mesela bir ilişki içerisinde olabilirim ama travmamı atlatmadığımdan dolayı ister istemez bu karşımdaki kişiyi de derinden etkileyebilir. So we can how do we engage it? O zaman travmayla nasıl başa çıkmamız lazım veya nasıl ele almamız lazım? The first thing, we have to acknowledge that there's pain. Birincisi oradaki acıyı tanımamız lazım. And we have to allow ourselves to feel and process the pain. Ve bu acıyı kabullenip onu hissedebilmemiz lazım. But do we want to feel pain? Ama acı hissetmek istiyor muyuz? How do we feel about feeling pain? Yani acıya katlanmak bundan ne düşünüyorsun? Does anybody want to feel pain? Acı hissetmek ister miyiz? No. No one? So we have to listen to our bodies, Demek ki ilk önce vücudumuzu dinlememiz lazım. listen to our emotions, Duygularımızı dinlememiz lazım. know when we're under stress, Ne zaman stres altında olduğumuzu bilmemiz lazım. regulate our body, Vücudumuzu dengelemeye çalışmamız lazım. be able to name what is happening and what we want. Bizde olanı adlandırabilmemiz, tanımlayabilmemiz lazım. So when I was talking to my coworker Mark, O zaman meslektaşım Mark'la konuşurken and my mouth went dry and I hatırlarsanız left my body, ağzı kurumuştu, sanki ruhum vücudumdan ayrılıyordu gibi. I had to stop the conversation Orada o sohbeti durdurmak zorunda kaldım. and say, I don't know what's happening, my body is Ve ona ne weird. dedim? Yani Mark şu an bana ne olduğunu bilmiyorum ama bir ara vermem lazım. So I had to drink water, take deep breaths. Su içtim, derin nefesler aldım. I took my shoes off and put my feet on the floor. Ayakkabılarımı çıkartıp yalın ayakla yere bastım. And I am okay. Ve sakinleştim. And Mark was with me and saying, I'm with you, you're okay. Mark da benimleydi. Hey, ben buradayım. Yani seninle beraberim. Merak etme. But now I'm on a journey to say what was happening and why did that happen. Ama şimdi bir adım daha atmam lazımdı. Bana ne oluyor, neden oluyor? Bu soruya cevap vermem lazım. My friend was watching her daughter's, she was at a gymnastics meet. Bir arkadaşım var, kızının bu jimnastik müsabakasına gitti. And one of the girls doing her routine Ve kızlardan biri hareketler yaparken, rutini yaparken did a flip, and as she did a flip, she broke both arms. bir takla yaptı ve iki kolu kırıldı. She landed up like this. Yüzüstü On the yere ground. düştü. So they came and they put a blanket over her, and they put ice on her arms, and Üzerine they bir called the battaniye doctor. koydular, buz tedavisi yaptılar, doktoru aradılar. She had tangible needs. Onun ihtiyaçları, hissedilebilir, dokunulabilir ihtiyaçları vardı. One person though got on the floor, laid down like this, and looked at her eyes and said, "I see you. I'm with you." Ama bunun yanı sıra bir kişi yere diz çöktü, kıza baktı ve hey ben buradayım dedi kıza. Like, you're not alone. Yani, this is what we're doing. Tek başına değilsin. Bak bunları yapacağız. Bilgin olsun. We're calling the doctor. Doktoru arıyoruz. You're gonna be okay. We're gonna make sure you get the help you need. Yardımın gelecek. Merak etme. If the person didn't get down on the floor, O kişi diz çöküp kızla konuşmasaydı, how would she be feeling? Sizce neden hissetmiş olurdu? Şok daha. Fear. Fear. Yalnız, alone. Loneliness. What else would she be feeling? Başka ne hissediyor olurdu? Daha zayıf. Weak. Is there anything she can do to
help herself. Onun kendi yapabileceği herhangi bir şey var mı? Yani kendisine yardım edebilir mi o kız? She's helpless. Çaresiz. So she's completely dependent on other people. O zaman tümüyle başka insanlara bağımlı değil mi? And she doesn't know, will they help me? Will they Bana help me? yardım edecekler mi, etmeyecekler mi bunu bile bilmiyor. So Bir it şey was, vardı orada. Onlar dediği zaman sana yardım edeceğiz, buna inanma. Onun elindeydi. Ya da üret. But there's also the fact that the girl, when she heard that information, that she had to choose to believe in that. Yes. That okay, help is coming. You know? yes. Yeah, to, like when I'm being told help is coming, will I believe it? Evet. Mm-hmm. O da bir şey tabii ona inanacak, buna inanacak mı? Yes. If they only helped, they didn't talk to her and they only helped like with the blanket and the arms and stuff, it would be lonely, maybe. Ama şunu demeye geliyorum, yani sadece işte battaniyeyle veya buz tedavisiyle ona bakıp da hiçbir şekilde kızla konuşmasalardı, herhalde kız çok tek başına yalnız hissederdi değil mi? Terk edilmiş. She might be disoriented and not know what's going to happen. Belki işte tamamen yönünü kaybetmiş bir kız olacaktı ve bende ne oluyor diye. But when the person comes on the ground, that helps orient, there's still pain. Ama diğer kişi o kızın seviyesine indiğinde o acı ortadan kalkmıyor. But she knows somebody sees her, is with her, will Ama en help her, azından kız bir şeyin farkında, birisi beni görüyor, değil mi? cares about her, cares about what she's Beni experiencing. umursuyor, benim duygularımı anlıyor. What if only the person got down on the floor and said, "Hi, I'm with you, I care," but there was no other help? Peki şimdi tam tersini söyledim. Bir kişi kızın seviyesine inip de sana yardım edeceğiz, işte şöyle yapacağız, buradayım, seni görüyorum dese de hiçbir şekilde bir fiziksel yardım olmasa, buz tedavisi olmasa, battaniye olmasa ne diyeceğiz? İnandırıcı olmaz. Yani ona bir believable. Then it wouldn't be believable. Mm-hmm. What else? Başka. Başı başına faydasız olmaz. It'd be useless. All the words would be useless. Mm-hmm. So we need both. Demek ki ikisine de ihtiyacımız var. We need the tangible care and the soul care. Hem elle hissedilebilir bakım ama aynı zamanda ruhun da bir bakıma ihtiyacı var. I think about people in the earthquake. Şimdi depremi düşünelim örneğin. They have the tangible needs. Elle tutulur ihtiyaçlar var. water, Su, yemek, gıdalar, takviyeler, resources. kaynaklar. But they also have soul needs Ama and soul care. aynı zamanda ruhlarının veya duygusal bazı gereksinimleri de var. They're in grief, shock, fear, Yas tutuyorlar, disoriented. korkuyorlar, şok içindeler, yönleri şaşırdı. So we have to be able to address both. O zaman her ikisini de yapabilme durumunda olmalıyız. I want to look at Hagar in Genesis 16. Yaratılış 16. bölümünde Hacer'in hikayesine birlikte bakmamızı istiyorum. You have a Bible or Tamam. phone app. Bir kutsal kitap veya uygulaması varsa. The story of Hagar in Genesis 16. Yaratılış 16'daki Hacer'in hikayesine bakacağız. Karısı Saray Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray Avram'a, Rab çocuk sahibi olmamı engelledi dedi. Lütfen cariyemle yat, belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim. Avram Saray'ın sözünü dinledi. Saray, Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu. Avram Hacer'le yattı, Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Saray Avram'a, bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi. Cariyemi koynuna soktu, hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. Seninle benim aramda Rab karar versin. Avram, cariyen senin elinde dedi. Neyi uygun görürsen yap. Böylece saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı. Rabbin meleği Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu. Ona, sarayın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu. Hacer, hanımım saraydan kaçıyorum diye yanıt verdi. Rabbin meleği, hanımına dön ve ona boyun eğdi.
Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. İşte hamilesin, bir oğul olacak, adını İsmail koyacaksın. Çünkü Rab sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Oğlun yavan eşeğine benzer bir adam olacak. O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak. Hacer, beni gören Tanrı'yı gerçekten gördün mü diyerek kendisiyle konuşan Rab'be El Roy adını verdi. Bu yüzden Kadeş ile Beret arasındaki o kuyuya Berlahay Roy adı verildi. Hacer, Avram'a bir erkek çocuğu doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer, İsmail'i doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı. Can we list or name Hagar's suffering? What were the things she suffered? Hacer'in acı çektiği konuları listeleyebiliriz. Aşağılanmışlık var elimde. What's the word? Unappreciated, Kullanıldı. Used. Ama bir de şöyle bir şey var. Zaten onu kendi patronları söylüyor yani. Ya çıkar. Yani şey olarak. Ama olsun kullanıldı. Ondan sonra istemediği zaman tamam, git buradan. yani çok saçma bir şey oluyor. Emir veriyorlar, emrine uyuyor. Bu sefer de kötü oluyor. She's like a scapegoat because they use her, they gave her an order and then they blame her for it. Günah keçisi gibi ona bir şey yapmasını buyuruyorlar. Ama bir arada suçu gelip- gururlanıyor. Evet. Bu patronuna karşı da dik duruyor Evet. yani. But there's also O da some olsun pride yani. because Olmasın. after she gives birth Olmasın. or if she gets pregnant, Sonra da there's a sense of korkuyor. superiority. Sonra da korkuyor. Ama There's belki fear. neden o kendisini daha büyük görmeye başlıyor? Demek ki eskiden öz değeri yokmuş. Ve şimdi öz değeri yokmuş. Şimdi Why hamileyim does bir she- değerim var diye düşünmeye Why does başlıyor. she start feeling superior? Maybe because she didn't have a sense of worth before, and after she's pregnant, she gets this sense of self-worth. Maybe that leads to that superiority. She's in a situation that she's pregnant, Yeah, she's so she pregnant. needs help, but Gebe she's de got dolayısıyla away desteğe in ve the desert yardıma where there's ihtiyaç no var. food, there's no Ama rest, it's kendisini hot. çölde buluyor. Yeah, Yeah. just when she needs protection, she's Yani Yeah. korumaya ihtiyaç exposed. olduğu zaman en fazla kendisini çölde buluyor. We don't know how consensual Mm-hmm. conception is. Yani özellikle bu gebe kalması ne kadar iki tarafın isteğiydi de bilemiyoruz açıkçası. People, Sosyal yalnızlık çekiyor. Emotional Hormonlarından dolayı. maybe hormones, Genelde hani o duygular çok değişken oluyor hamilelik döneminde. especially during pregnancy, hormones, emotions can play a lot. Ve bence bir çifte yaraya uğradı çünkü There's like a double wound there. hanımından da onun eşinden de değersiz. Yani onlar her iki kişiye göre değersiz olduğunu anlıyor. She's been seen unworthy or Worthless. worthless from both sides, from both Abraham Öyle and çünkü Sarah. o. Öyle. Öne çıkma Aynen. gibi bir isteği, fırsatı Gerçek yerine anlamda geçmiş değeri gibi yok. hissettim. Gerçek anlamda değeri yok kaybettim insanların. yani. Ne? Diyor ki öne çıkma. Ha. Çünkü dedik Maybe there's the sonra disillusionment of she felt Aynen. maybe one step ahead of Sarah at one point. Değil mi? Öyle oluyor. So that idea that I'm ahead of the game, but then the disillusionment that follows from Yeah. that. I mean, let's call it for what it is. There's just many forms of abuse in this Yeah. situation. Yani Mhm. çok fazla burada farklı suistimal durumları var. And people were making choices for her without her best interest in mind. Ve aslına bakarsanız birçokları Hacer adına karar veriyordu. Zero. Onun pek de seçeneği de yoktu. Köleydi yani orada. She was a slave. She was a Onun slave. görevi Köleydi. öyleydi yani. So she's an Egyptian slave. Mısırlı bir köle. So where is her family and her community? Ailesi nerede o zaman? In Egypt. Mısır'da. So all the things we talked about that help mitigate trauma, O zaman does she have any of it? travmayı kontrol altına almaya yardımcı olan etkenler var mı Sara'nın, Hacer'in hayatında? Yok. So they were given a promise and not trusting the promise, Şimdi Rab onlara bir vaat vermişti ama bu vaade güvenmediler, değil mi? they used Hagar. Ve bunun yerine Hacer'i kullandılar.
And what does God do? Peki Tanrı ne yapıyor bu durumda? He blesses Hagar. He blesses Hagar. Hacer'i kutsuyor, bereketliyor. How does he bless her? Like, what is Nasıl onu kutsuyor, bereketliyor? Similar to the same blessing that he gave Abraham, just expanding her offspring. İbrahim'e verdiği benzer bir bereketi İsmail'e de veriyor. Yani onun soyunu da büyük bir soy yapacağım diyor. What is Hagar's experience of God? Hacer'in Tanrı tecrübesi nedir? Yani nasıldır? In verse 13. 13. ayette ne diyor? She experiences him as El Rohi, which means El Roy, yani beni gören Tanrı. She experienced being seen by God. Demek ki Tanrı tarafından görülmüş hissedildi. There was something about being seen. Görülmekle ilgili güçlü bir şey var orada. And she named him, for she said, I've now seen the one who sees me. Ve ne diyor? Ben artık beni göreni gördüm diyor. God doesn't sub on the vulnerable or the marginalized in order to fulfill a promise. Tanrı dışlanmışları veya acı çekenlerin üzerine basmıyor. Yani bir şeyi ispatlamak için veya vaadini gerçekleştirmek için. So he went out to her Yani Tanrı ona gitti and blessed her, ve onu kutsadı and she felt seen by him. ve o da görülmüş hissetti. And so in this way, her wounding, there was healing for it. Bu sayede onun yarasına da şifa buldu. But that didn't mean the pain was all gone. Ama bu acının birden yok edildiği manasına gelmiyor. So in what ways did God bring healing to her? O zaman Tanrı ona nasıl şifa getirdi? Vaatler. Promises. There was purpose. Tam bir amaç var orada. Hope. Umut, hope. Bence o anlayışa varmak çok büyük bir lütuf oluyor orada. Çünkü çoğu zaman böyle bir şey verirse bile Tanrı tarafından anlayış olmadığı için hala hüsranda kalıyor. I mean, there's some grace there in that she was able to take all that, because even if somebody comes to you with hope or promises, that might not necessarily mean that you take those in. So She it's believed, she God's believed grace it. and She work. received it. Evet, Believed it. bunu kabul etti imanla. Çocuğunu korudu. Protected her child. Yeah. God protected her child. He also had her go back into like a home. Tekrar ona bir yuva, bir ev sağlamış oldu. That would be hard, because she had to go back to, he sent her back to where the suffering Bu was. aslında zor bir istek, talepti, çünkü acının kaynağına geri gönderdi Tanrı onu, değil mi? O evde sorunlar başlamıştı, o eve geri dönmesini istedi. And he had to she had to submit to Sarah. Ve Sara'ya boyun eğmesini istedi Rab, yani zor bir istekti. So that it's not necessarily that her life got easier, Bu demek değildir ki bu noktadan sonra hayatı kolaylaştı, yok. but there was clarity and direction and she obeyed. Ama bir rehberlik vardı, bir yön vardı, belli bir yön ve o buna itaat etti. A hard truth about Abraham and Sarah, the father of faith, Yani İbrahim ve Sara ile ilgili sindirilmesi zor bir gerçek. they didn't trust the promise, and when they took things into their own hands, they inflicted harm on another. Yani onlar Tanrı'nın vaatlerine ilk başta güvenmediler ve güvenmediklerinden dolayı başkaları zarar gördü. And God shows us how to engage with somebody that's wounded. Tanrı burada bize yaralı olan bir kimseyle nasıl davranmamız gerektiğini bize gösteriyor adeta. And there's something powerful about being seen and having your wound seen, acknowledged, Yani and bir cared for. kişinin görülmesi veya yaralarının görülmesini bilmesi, görüldüğünü bilmesi bir kişiye sanki bir güç veriyor.